Ekranların sevilen ismi Nur Viral, çok özel konuklarıyla bir arada. Alanında uzman doktorlar, psikologlar, astrologlar ve daha fazlası. Hayatımızdaki problemleri kolay yoldan çözmenin bir yolu var mı? Güzel şeyler kolay olmuyorlar. Menopoz mu kilo aldırır yoksa kilo aldıkça mı menopoza yaklaşırız? Çok güzel bir soru. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Sıcak, samimi, derin sohbetler. Bir erkeğin bir kadına değer verdiğini göstergesi para harcaması değildir. Benim eşim aldatmaz diyordum diyen kadınlar aldatılıyor. Yani kadınlar kas mı çalışsın? Kas çalışacaklar. Öyle Kas mi? çalışacaklar. Nur Viral'le Sen İstersen özel yeni bölümüyle hafta içi her gün Star'da. Efendim Nur Viral'le Sen İstersen özelde kim var programımızda? Evlerinize kim konuk oluyor? Hepinizin çok sevdiği ve astrolojik yorumlarla nokta atışı yapan Dinçer Güner. Hoş geldin Dinçer. Hoş bulduk. Hem yorumlarını çok seviyorum hem de enerjini çok Teşekkür seviyorum. ederim. Söylemeden geçemeyeceğim. Senin de öyle ama. Şimdi çok teşekkürler. Çok enerjik bir süreçte değiliz. Öncelikle Değiliz. onu Ne söyleyelim. yazık ki. Gerçekten zorlandığımız anlar var. Hem kişisel, bireysel anlamda hem de dünya olarak. Ben önce tabii notlarımı aldım. Bu karmaşa, bu kargaşa, savaşlar ne kadar sürecek? Orta Doğu karışıklığı bizi nasıl etkileyecek? Önce bunu öğrenmek istiyorum. Sonra 12 burcun yorumu gelecek. Ekonomik anlamda neler yaşayacağız onu da sormak istiyorum. Şimdi aslında evet Orta Doğu çok karışık bir süreçten geçiyor şu an. Ama sürpriz miydi? Aslında değildi bir taraftan. Çünkü bunun etkilerini daha Ocak ayı itibariyle aslında Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelmişti. Ve tam da bu yeni ay zamanı Trump İran'a bir hamle yapacağına dair ondan sonra başlamıştı aslında. O yüzden çok da sürpriz değildi baktığımız vakit. Şimdi biz çok önemli bir Şubat'ı geride bıraktık. Çünkü Şubat aslında astrolojik anlamda tarihi bir takım anlara tanıklık etti. Satürn ve Neptün dediğimiz iki tane gezegen var. Bunların ikisi 0 derece Koç burcunda kavuştular. Bu ikilinin Koç burcunda kavuşması 323 yılda bir oluyor. Ve bu ikilinin her kavuştuğunda dünyada ekonomik, sosyolojik sınırlar böyle hep bunları değiştiren, tarihin akışına çok yön veren çok büyük olaylar meydana gelmiş. O yüzden de aslına bakarsan işte Şubat'ta başlayan ama bu Satürn-Neptün birlikteliği ikisi de yavaş ve ağır eden gezegenler olduğu için bu ikisinin etkisi yaklaşık 1-1,5 sene kadar sürecekmiş gibi duruyor açıkçası. O yüzden buradaki bu gerilim her ne kadar ABD ile İran arasındaki durum birkaç haftaya sönümlenecek olsa da dünyanın genelindeki Koç enerjisinin o Satürn-Neptün kavuşu 0 derece Koç'ta kavuştu ya. Koç çünkü astrolojide yönetici gezegeni Mars. Mars her zaman savaşlarla, mücadeleyle çok ilişkilidir. Ve tam 0 derece Koç başlangıç, yani aslında dünyada yeni bir düzen başlayacak belli ki. Yeni bir sistem, yeni bir ekonomik sistem, yeni bir düzen, yeni sınırlar. Ondan sonra biraz da bunun başlangıcıymış gibi duruyor ve hani bunun total etkisi dünyada 1-1,5 sene gidermiş gibi duruyor. Bir de yetmiyormuş gibi bir de tutulmanın içerisindeyiz. Başak Burcu'nda bir ay tutulması, kanlı ay tutulması deniyor ama korkmayın, yani kanlı olduğu için hani böyle konuşuyoruz ediyoruz ama hiç endişe etmenize gerek yok. İsminden müstesna değil aslında. Tamamen bir ışık oyunu bu. Tutulma zamanında ayın hafif kırmızı ve turuncu, ondan sonra ışık kırılmasından dolayı böyle bir rengi bürünmesinden dolayı bu ismi alıyor. Bu tutulma aslında biraz umutlarımızı yeşertecek, kendimizi iyi hissettirecek de bir tutulma. Çünkü tutulmanın Jüpiter'le, yani bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter'le de güzel de bir kontağı var aslında. Bizim böyle çok geçmişte kaçırdığımız bir takım böyle fırsatlar, şanslar Kasım'dan beridir gitmeyen işler, gelmeyen paralar, ilerlemeyen ilişkiler, çözülemeyen aile sorunları, artık yavaş yavaş bunların da çözülmeye başladığını göreceğiz aslında bu tutulmayla. Para geliyor mu para? Geliyor. Böyle biraz nefes alacak mıyız? Geliyor. Vallahi parası geliyor. Yani tutulma bize bir nefes aldıracak ama bu Satürn-Neptün kavuşumu daha büyük, yani büyük resmi anlatıyor bize. Büyük bir dönemi anlatıyor aslında. Şimdi tutulma artı eksi bir ay etkili.
Ama Satürn, Neptün gibi büyük gezegenlerin kavuşumları bir süreç, bir dönemi anlatıyor. 1,5 sene, 2 seneyi anlatıyor. O yüzden önemli aslında. Şimdi burada konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Asla. Öncelikle bunu söyleyelim ama tabii sizlerden gelen soruları da ben çok önemsiyorum. Seyircilerim en çok şeyi soruyor. Altın, gümüş artacak mı? Ne olacak? Yani şöyle, ben bir yatırım uzmanı değilim. Ekonomiden de hiç anlamam diyerek üstüne basa basa söylemek istiyorum bunu. Sadece astrolojik sembol okumaktır bu. Ama hani birçok hani ekonomisti de zaten dinledikleri vakit hep şunu söylerler. Savaş zamanları altın yükselir. Şu anda da zaten hani altının bu kadar pik yapması hani çok da şaşırtıcı değil aslında bakarsanız. Trump'ın birkaç gün önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte buradaki Orta Doğu gerginliğinin en az 3-4 hafta süreceğini söyledi. Demek ki hani altında çok böyle kolay kolay sönümlenmeyecek demek ya. Hani buradan da hani hem Trump'ın hem ekonomistlerin söyleyen birleştirdiğim vakit hani astrolojiye bile ihtiyaç duymadan hani bunu anlıyoruz. Fakat ilginç bir şey var. 29 Haziran'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçecek. Jüpiter evrensel finans göstergesidir astrolojik olarak. Ve Aslan da astrolojide değerli madenlerle, altınla sembolize edilir. Yani sanki altın hani biraz daha ondan sonra Yükselecek gibi mi duruyor? Sürekli yükselmez. Bir yerde düşecektir, müdahale Biraz daha olacaktır. ivme bir kazanabilir diyorsun. Olabilir, bilmiyorum yani. Peki. Bakalım. Şimdi evlenecek olan insanlar, kişiler, çiftler tarih soruyorlar mesela. Evlenecek Tamam, olanlar çok için önemli. Çünkü önemli Merkür tarihler var Retrosu'ndayız. mı? Şimdi hem Merkür Retrosu'ndayız hem de Jüpiter Retrosu'ndayız. Fakat güzel bir haberim var. Jüpiter Retrosu 12 Mart'ta bitiyor. Evet. Merkür Retrosu da 22 Mart'ta bitiyor. Ve bu ikisi arasında da böyle birbirlerine çok böyle güzel kontaklar yapacaklar. Çünkü gerekirse işte Jüpiter Yengeç'te su grubu burçta. Yengeç, yuva kurmak, aile olmak, ev almak, gayrimenkul çok bunlarla ilişkili. Merkür de Balık burcunda geri hareket ediyor şu an. 21-22 Mart'tan sonra evlilik olsun, iş ortaklığı olsun, anlaşma olsun, sözleşme olsun, nişan olsun, söz olsun. Hani tüm bakalım. böyle işler için böyle 22 Mart'tan sonra çok güzel bir süreç başlıyor. Fakat ufak parantez açarak bir şey eklemek istiyorum. 10 Kasım'dan beridir, 10-11 Kasım'dan beridir bir türlü gitmeyen işler, alamadığınız evler, aile içerisinde çözemediğiniz konular, gelmeyen paralar, Jüpiter çünkü evrensel finans göstergesi ve geri hareketli olduğu için biraz parasal konuların hacmini de düşürdü, yavaşlattı. Belki biraz kaygı da yarattı bizde. Ama 12 Mart'tan sonra özellikle artık paraya hız gelmeye başlıyor, eve hız geliyor, gayrimenkule hız geliyor, aile içinde çözülmesi gereken sorunların hepsine hız geliyor, sorunların çözülmesi anlamında söylüyorum. 12 Mart Jüpiter, 21 Mart Merkür, ondan sonra hadi bakalım diyoruz ve gidiyoruz. Hadi bakalım gezegenlerin bütün bu etkileriyle Tatlı, güzel 12 etkiler burç var. nasıl etkilenecek tek tek konuşacağız. Tutulmayı anlatacağım. Tamam ama ben 12 burç için özel yorumları da alacağım. Ay, zaten. anlatacağım işte. Heh, tamam yani peki. tutulmanın Heh, burçlar üzerindeki etkilerinden etkisinden bahsedeceğim Tamam. aslında. Çünkü benim için çok kıymetli. Hani güneş burcum ve yükselen burcum. Tabii Bana ki. bu tutulmada ne söylüyor? Çünkü Koç ve yükselen koçlar. Çünkü tutulma önümüzdeki 1-1,5 ayı etkileyecek. O yüzden önemli. O zaman televizyonun sesi Evet. açılsın. Pür dikkat izlenilsin. Koçlarla başlıyoruz. Evet. Koç ve yükselen koçları önümüzdeki 1,5 ay içerisinde ne bekliyor? Şimdi öncelikli olarak tutulma 6. evlerinde oluyor. Yani günlük tempoları, sağlıkları bunlar üzerinde bir düzenleme süreci. Sağlıkla ilgili bir sorun varsa çözüm ondan sonra olur. Diyete başlamak istiyorlarsa başlarlar. Gündelik hayat dağılmışsa onları toparlarlar. Ayrıca Jüpiter'den gelen destekle birlikte ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilişkili konularda kaçırdıkları fırsatlar ve son 4 aydır bu konularda neler gitmiyorsa bir türlü bunlar artık gitmeye başlayacak. Bunlar böyle toparlanmaya başlayacak. Eyvah ben o fırsatı kaçırdım, bir daha önüme gelmez. Eyvah ben o evi bulamadım. Ondan sonra evimi de satamadım. Ben o alıcıyı keşke verseydim. Kaçtı değil. İşte bu tutulma kaçtığını zannettiğiniz fırsatları Geri gelecek. tekrar geri getirecek Hadi size. bakalım. Sporsa spor, diyetse diyet, iş arıyorlarsa bulabilirler. Eğer kendi işiniz varsa size çok fayda sağlayacak, çok iyi bir eleman bulursunuz, asistan bulursunuz, yardımcı bulursunuz. Tutulma sizler için koç ve yükselen koçlar çok destekleyici olacak. Bu aya geçelim mi? Evet. Koç ve yükselen koçun özellikle diyorsun kaçırdığınız fırsat neyse geri gelecek. Bu Bir kere onu konularda- bilin. Peki şey soracağım. Aşk mı, iş mi yoksa sağlık mı? Ne o? Yani önümüzdeki süreçte bu kan Koçlar için mi? tutulmasında evet. En etkili. Sağlık ve ev. Peki. süper. Buralardan geliyor ama olumlu anlamdan geliyor.
Evet, iyi geliyor. pozitif olarak. Evet. Boğalara geçelim mi? Geçelim hadi. Boğa ve yükselen boğalar. Şimdi tutulma onların 5. evlerine, yani aşkı sembolize eden yerde meydana geliyor. Biraz böyle aşk hayatım bir çeki düzen vereyim. Kimi istiyorum? Nasıl bir insan istiyorum? Yalnızsam nasıl bir insan istediğime dair netleşiyorum. Başak çünkü. Daha böyle kafamı topluyorum. Aşkla ilgili daha analitik, daha gerçekçi, daha somut kararlar vermeye başlıyorum. Hobiler, biraz keyif alayım hayattan. Çok yordu hayat beni. Gideyim seramiğe gideyim bir darbukaya gideyim, mutfağa gideyim. Hani biraz böyle yaşamın ve hayatın keyifli yanlarıyla ilgilenmek Biraz isteyecekler. kendilerine dönecekler o zaman. Birazcık, bir parça. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bu konuda çok güzel destek var. Süper. Boğa ve yükselen boğalara çocuk geliyor. Aşk, bekarsanız aşk. Çünkü tam aşk evinde gerçekleşiyor tutulma. Onlara böyle aşk, meşk, böyle çok böyle güzel, bekarların böyle yüzü çok gülecekmiş gibi duruyor. En çok yükselenleri mi etkileyecek? Yükselen boğaları mı? Benim için yükselen daha önemli. Çünkü onu referans alıyoruz çünkü yazarken özellikle. Jüpiter desteğiyle birlikte tam da bu tutulmada kaçırdıkları bir eğitim, veremedikleri bir sınav varsa Kasım ayından beri bunları verecekler rahatça. Harika. Ondan sonra çok gezecekler. Yeni eğitimler, yabancı dil öğrenmek, yeni yerler keşfetmek, yakın çevreleri, komşuları, kardeşleri, oralarda çözülmeyen sorunlar varsa artık bu sorunların çözüldüğüne şahit olacaklar özellikle. Müthiş. Çok böyle keyifli anlaşmalar, sözleşmeler. Daha önce eyvah bir iş teklifi geldi. Ay keşke ona imza atsaydım. Bak kaçtı. Hayır kaçmadı. Şimdi tekrar geliyor. Merak etme. O fırsatla tekrar karşılaşacaksın aslında. Harika. Boğalarda aldıkları etki biraz daha böyle. Evet, geçelim ikizlere. Hadi geçelim. İkizler ve yükselen ikizler. Tutulma 4. ev. Yani ailevi konular. Gayrimenkul konuları, ailevi konular. Ev aldım, ev sattım, evimi tadil ettirdim. Gittim perde aldım, koltuk aldım, kumaş aldım. Çok ev kokacak. Evle ilişkili işinize yaramayan eşyaları, kıyafetlerinizi, eşyalarınızı, evde bir detoks yapacaklar aslında. Harika. İhtiyacı olanlara. Çok da iyi geliyor. Tabii ki yani ihtiyacı olanlara verebilirler. Belediyelere ya da ihtiyacı olanlara bağış yapabilirler evle ilişkili özellikle. Evde çözülmeyen sorun kalmıyor. İkizler Harika. ve yükselen ikizler için. Ayrıca ev arıyorlarsa tam da bütçelerine uygun bir evi bu tutulma sayesinde bulabilirler. Evle ilgili doğru adım atabilirler. Evlerini satmak istiyorlarsa eğer doğru alıcı, doğru fiyattan ondan sonra satabilirler. Tamamıyla ev, yuva, aile konusunda güzel fırsatlar var. Tutulmada Jüpiter'in desteğiyle birlikte özellikle parasal konularda, mali konularda, maddi konularda kaçırdıkları, düşündükleri fırsatlar ya da bir türlü Kasım'dan beri para gelmiyor, engele takıldı, gecikmeler var. Artık o paralar geliyor, hiç merak etmesinler. Ekonomik anlamda rahatlama, Jüpiter tam para evlerinde ileri gitmeye başlayacak. Birden ondan sonra diyecekler ki oh ya bu Jüpiter'in para evi dediniz 12 sene dediniz hiç gelmedi şimdi geliyor aslında. Evet. İkizler ve yükselen ikizler için. Efendim gelsin sıra yengeç ve yükselen yengeçlere. Evet, şimdi tutulma onların iletişim alanına düşüyor. Yeni bir şey öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir meslek edinmek. Bunlar için çok güzel ve tatlı bir süreç olacak. Ayrıca belki bir sosyal medya hesabı açmak isteyebilirler, ticarete girmek isteyebilirler, interneti aktif kullanmak isteyebilirler, yapay zeka ile içerikler üretmek isteyebilirler. Hiç fark etmez. İletişim kanallarıyla inanılmaz böyle güçlü iletişim içerisinde olacaklar. Geçmişte yarım bıraktıkları bir eğitime geri dönebilirler. Bu dönem girecekleri sınavlarda başarı vaat ediyor tüm yengeç ve yükselen yengeçler için. Çok güzel seyahatler edecekler. İrili, ufaklı, şehir içi, şehir dışı, ülke içi, ülke dışı seyahat planlarının hareketliliğin çok bol olduğu bir süreç bekliyor yengeç ve yükselen yengeçleri. Özellikle Jüpiter tam da onların burçlarında geri hareket ediyordu Kasım'dan beri. Bu tutulmayla birlikte ben kimim, ne yapmak istiyorum, yeteneklerim neler, yurt dışı ile ilgili kaçırdıkları fırsatlar varsa o fırsatlar gelir, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama gelir, çok güzel bir anlaşma, sözleşme imzalayabilirler. Özellikle yakın çevreleriyle, kardeşlerle, kuzenlerle bir takım böyle projeler, işler gündeme gelebilir. Onları harekete geçirebilirler, hayata geçirebilirler. Yengeçler için zaten tutulmada da zaten Jüpiter'de yengeçte başrol oynayacak. Onun için böyle tarihi fırsatlar zamanı geliyor tutulmayla birlikte. Ay harika. Aslan. O zaman şöyle diyebilir miyiz yengeçlere? Yengeç, hayatınızın yeniden yazıldığı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızı değiştirecek büyük fırsatlar. Mükemmel. O zaman Şahane fırsatlar. bu fırsatları Kaçırmayın. kaçırmamaları dileğiyle. Geçelim mi şöyle
Aslan gibi Aslanlara. aslanlara. Aslan Aslan. kadını da aslan erkeğini de çok seviyorum biliyor musun? Ben de seviyorum. Ateş elementi ya. Ben koç, aslan, yay severim. Evet. Senin de yükselen yay olduğun için. Böyle enerjileri çok belli oluyor. Senin de enerjin yüksek çünkü. O yüzden Tamam, teşekkür seviyorsun. ediyorum. Aslanlar, bu tutulma sizi nasıl etkileyecek? Para. Oh, Direkt hiç para sevmez. evlerine düşüyor. Taksın takıştırsın, şıksın Tabii. şıkıştırsın böyle. Para evlerine düşüyor aslan ve yükselen aslanların. Parayla ilgili konularda yeni başlangıç, paraları artıyor, parayla ilgili fırsatlar ondan sonra gündemlerinde olacak. İşte Başak tutulması yap. Paramı nereye harcıyorum bir kere? Doğru yere mi harcıyorum paramı? Paramla ilgili kaçaklar neresi? Hani görünmez kaçaklar. O yüzden şimdi aslanlar akıllarını başlarına alacaklar. Diyecekler ki benim doğru bütçe yapmam gerekiyor. Bütçe planlaması Bütçe yapacaklar. planlaması yapacaklar çünkü yatırıma doğru gidiyorlar. Çok güzel büyük yatırımlar yapacaklar. Oo. Uzun vadeli belki ev alacak, belki araba alacak, belki iş kuracak. Biraz para konusunda çeki düzen verecekler kendilerine. Parayla ilgili maaş artışı, zam, ödül, ondan sonra bunlar için böyle aslan ve yükselen aslanlar için tatlı. Jüpiter desteğiyle birlikte özellikle psikolojik anlamda bir takım sıkıntılar olabilir. Bunlar çözülecek demektir. Yurt dışı ile ilgili, yabancılarla ilgili kaçırdıkları, düşündükleri fırsatlar varsa Kasım'dan beri bu tutulmada tekrar bunların böyle önlerine gelecekler. O fırsatlarla yeniden karşılaşacakları açıkçası. Özellikle bu tutulmayla birlikte çok yaratıcı olacak. Zaten aslanlar yaratıcı ama o tutulmayla birlikte bu daha fazla tetiklenecek. Belki bir proje çıkaracaklar ortaya ve bu projeyi paraya dönüştürecekler. Süper. Bu dönem aslan ve yükselen aslanlar ellerini neye atarlarsa paraya dönüşecek aslında. Ne diyorsun? Güzel olacak. Mükemmel. Tatlı olacak yani onlar için şahane bir zaman. Ve psikolojik anlamda da iyileşecekler. Ve ne kadar çok çektiler yani. Ne kadar zorlandılar. Aslanlar mı? Zorlanmadılar. Bir balık, bir başak kadar zorlanmadılar. onlar tabii daha da Yapmış zorlandı. aslanın dramasını. Ne bileyim aslanla ve kaç tane aslan arkadaşım var. Başlarına neler geldi. Ama hep dramada onlar. Öyle mi? Tabii Yok canım. ya. Aslanlar şansınız bol olsun. Aman onun ellerine Elinize kıymık attığınız her bassa, şey paraya dönüyormuş. ellerine kıymık bassa üzerine çam ağacı zannediyorlar. O kadar. Yani Aslında en çok zorlananlar başaklar mı? Başak, balık da Geçelim Satürn o zaman geçti. hemen başaklara. Evet, Canım başaklara. başaklar ne oluyor? onlar artık önümüzdeki 7 yıl rahatlar. Hadi bakalım. Başak ve yükselen başaklar. Çünkü Satürn balıktan onların karşıt burcundan çıktı 14 Şubat'ta. Satürn'den kurtuldular yani daha ne olsun. Bir de şimdi tutulma Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Şahane. Çünkü biraz bu dönem içerisinde kendi hayatlarına çeki düzen verecekler. Bedenlerine çeki düzen verecekler. Zayıflamak isteyenler zayıflar. Kilo almak isteyen kilo alır. Hayatımı nerede geçirmek istiyorum? Nerede yaşamak istiyorum? Biraz bunların planlamasını yapacaklar. Arkadaşlarından, dostlarından çok güzel fayda ve destek görecekler. Özellikle iş hayatından kazandıkları gelirleri artıyor. Başak ve yükselen başakların. Tam Jüpiter 11. ev. Umutlar, istekler, hayaller evinden güzel bir destek yapacak. Düşünecek Başak, benim hayalim ne? Ben ne olmak istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? İşte bu Jüpiter, bu 1,5 aylık süreç içerisinde ne yapmak istiyorlarsa, hayalleri neyse, hayallerin gerçekleştiği bir tutulmaya dönüşecek. Sağlıkla ilgili sorunlar varsa bu tutulma döneminde bunlar çok rahat bir şekilde çözülmeye başlar. Hayatlarını bir çeki düzen, bir detoks süreci gibi düşünmek gerekiyor aslında. Tamamen kendi hayatlarına bir detoks etkisi yaratacaklar. Kötü insan artık yok. Kötü iş artık yok. Ondan sonra kötü çevre artık yok. Böyle bir detoks hayatının genelinde bir süreç bekliyor Başak ve yükselen Başakları. Peki onlar için mesela bu zorlandıkları alan geride kalırken önümüzdeki süreçte en çok neye dikkat edin deyip Dikkat. uyaracağın ne var Başaklar? Para yönetimi. Yani paramı nasıl harcıyorum? Paramı nereye harcıyorum? Ne kadar borç yapmalıyım? Gerçekten bu paraya ihtiyacım var mı? O borcun altına girmeli miyim? O kredi gerçekten ihtiyacım olan bir kredi mi? Ya da kredi çekmek için doğru bir zaman mı? Ya da borç aldığım insan güvenilir bir insan mı? Veya ben paramı birine borç vereceğim. Acaba bana gerçekten verir mi? Ben tanıyor muyum o insanı? Biraz bu borç, harç, kredi bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. O dengeyi iyi kurmaları Doğru. gerekiyor. Efendim Geldik geçelim. terazilere. Ben onları ne diye anons ediyorum Nasıl? biliyor musun? Yeryüzünün en zarifleri. Çok. Değil mi? Kadın ya da erkek Evet. hiç fark etmiyor. Çok. Benim için yeryüzünün en zarifleri teraziler. Bu kanlı ay tutulmasından nasıl etkileniyorlar? Diplomatikler. Neler? Diplomatikler, kibarlar, nezaketliler. Ben hiç böyle kaba bir terazi görmedim. Ben de. Ama Ne güzel. kendilerini kırıyorlar genelde. Ne yapacaklar bu dönemde? Nasıl? Şimdi tutulmayla neye birlikte- dikkat edecekler özellikle? Teraziler ve yükselen teraziler. Biraz içlerine dönecekler. Kendi içsel bir yolculuk süreci burası.
Ben kimim, ne istiyorum, neye ihtiyacım var? Birileri arkamdan konuşuyormuş, birileri düşmanlık ediyormuş bana. Kimmiş onlar? Biraz bunları fark edecekler. O düşmanlar, arkadan dönen işler, dedikodular. Biraz terazi buraya doğru dönüp buraya bakacaklar ve kötü insanları temizleyecekler her şeyden önce. Bunun yanı sıra bu tutulmayla birlikte tam 12. evlerinde bir tutulma var. Burası izolasyon demek. Kendi içime döneyim, dünyayla bağlantımı keseyim. İçsel anlamda neye ihtiyacım olduğunun farkına varayım yeri burası. Jüpiter kariyer evinden destek yapacak. Burası gizli kariyer atakları demektir. Kimseye söylemeden başvuru yapayım. Kimseye söylemeden bir ortak bulayım, iş yapayım. Kimseye söylemeden yükseleyim. Biraz insanlara paylaşmadan kariyerle ilgili kendilerine yol çizecekler terazi ve yükselen teraziler. Biraz ve şans var. Yani özellikle Kasım ayından beridir. Kaçırdıklarını düşündükleri iş fırsatları işte şimdi tekrar onlara geliyor. Korkmasınlar. Eyvah kaçırdım, keşke o işi kabul etseydim dedikleri işler şimdi tekrar önlerine düşüyor. Aynısı olmayabilir, benzeri olabilir özellikle. Ama tekrar karşına o fırsatlar geliyor terazi ve yükselen teraziler için. İçsel bir yapılanma, çok dış dünya ile ilgili değil, kendi işlerine dönecekleri ruhsal bir yapılanma ve dediğim gibi hani kim dost kim düşman onu görecekler bir de. Yani teraziler için geliyor gelmekte olan. Kötü demeyelim ya, temizlenecekler. İyidir. Evet. İyidir böyle süreçler. Detoks. Onlarda da detoks var Tabii, yani. Hadi hepsinde. bakalım. Geçelim akreplere. Evet. En sevdiklerim. Terazilerden sonra geldi sıra akreplere. Akrep ve yükselen akrepler 11. evlerinde bir tutulma karşılayacaklar. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, hayattan umut ettiklerim, beklentilerim, iş hayatından kazandığım paralar ve ödüller alanında bir tutulma. Bir kere ne istiyorum, hayalim ne, ne yöne doğru gitmek istiyorum. Bunların ondan sonra kararlarını verecekler. Bu bir. İki, ödül alabilirler, prim alabilirler, iş hayatından kazandıkları para artabilir, zam alabilirler ondan sonra. Bazıları da arkadaşlarıyla birlikte, dostlarıyla birlikte ortak iş projelerine girebilirler. Akrep ve yükselen akrepler. Dostlarla, arkadaşlarla hop hani birlikte bir proje yapalım, birlikte para kazanalım. Biraz daha bile bunlara odaklanacakları bir süreç bekliyor onları. Tabii ki 11. ev üzerinden geldiği için biraz daha ben acaba topluma ne faydam ne dokunabilir? Ne yapsam, neyin ucundan tutsam? Sokak hayvanlarına mı, çocuklar için mi, kadınlar için mi? Ne yapsam? Biraz toplumsal anlamda kendini sorumlu hissedecekler ve adımlar atmaya başlayacaklar. Toplumsal olaylara daha duyarlı olacaklar. Duyarlı olacaklar çok fazla. Akrep ve yükselen akrepler özellikle. Jüpiter desteğiyle çözülmeyen davalar, çözülmeyen ondan sonra eğitim sorunları artık çözülmeye başlıyor. Hadi bakalım. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, medya işleri, satış, pazarlama, tüm bu konularla ilgili bu Jüpiter'in desteğiyle birlikte şahane fırsatlar elde edecekler. Süre gelen davalar varsa davalarıyla ilgili de belki doğru bir avukat, belki bir delil, davanın seyrini değiştirecek, onları mutlu edecek güzel gelişmeler, akademik anlamda da çok güzel eğitimlere başarı var. Daha ne olsun yani. Hiç. Akrepler, valla bugünlerin keyfini sürün. Sizin için güzel gelişmeler Aynen öyle. var. Yaylar. Yay ve yükselen yaylar. Kariyer Enerjisini konusunda sevdiklerimiz. parlıyorlar. Öyle mi? Acayip. Anlat Dinçer. Yay ve yükselen yaylar kariyer konusunda parlıyorlar. Bir Çünkü yükselen yay olarak. Tam 10. evinde gerçekleşen bir tutulma var ve bu tutulmayla birlikte özellikle reytinglerin yükseliyor. Evet, Belli ki şahane. bununla birlikte terfi ise terfi, yükseliş ise yükseliş, yeni ise iş, yeni proje ise proje. Yay ve yükselen yaylar için çok güzel bir dönem. İş arayanlar iş bulur. İş kurmak isteyenler işlerini kurabilirler. Jüpiter'in güzel desteğiyle birlikte özellikle yatırım yapmak istiyorlarsa yaparlar. Para konularında önleri açılıyor. Kasım'dan beri alamadıkları paraları almaya başlarlar. Para anlamında ondan sonra işte miras, nafaka, prim, burs, bu alanlarda gecikmeler varsa bunlar açılmaya başlar. Yatırım fırsatları karşılarına çıkmaya başlıyor. Önceki 1,5 aylık süreç hem kariyer hem de para hem de sağlık konusunda oldukça bereketli, çok değerli ve çok kazançlı bir süreç bekliyor yay ve yükselen yayları. Bazıları evlenebilir, evlilik kararı alabilir ve evlilikle ilişkili önemli majör adımlar atabilirler. Yani bekar yay kalmayacak bu dönemde. Öyle görünüyor. Parada da
Evet. Aşkta da Evet. yüzünüzün güldüğü bir Evet, dönem. güzel bir süreç bekliyor onları da. Hadi bakalım, güzelliklerle dolu bir tutulma mı olsun diyelim, Tutulma. ne diyelim. Oğlak. Evet. Oğlak da parayı hiç sevmez. Aa. Oğlak iş sever. Evet. Direkt para odaklı Kariyer değildir. sever. İş sever. Zaten iyi iş yaptıkça şimdi para geliyor onlara Evet. zaten. Sıkıntı yok. Şimdi oğlak ve yükselen oğlaklar hiç iyi iş, para oralarda değiller biliyor musun? Neredeler? Daha fazla aslında hayatı sorgulayacaklar. Ben bu hayata niye geldim? Derdim ne? Ben ne yapacağım? O zaman Oğlak bambaşka bir döneme giriyor. Ne yöne doğru gideceğim hayatta? Çünkü Oğlak'ın iş ve para sorgulamadığı bir dönem. Evet, öyle bir dönem. Şaşırtıcı. Nereye doğru gideceğim? Hayat beni nereye doğru sürüklüyor? Benim planlarım nasıl olmalı? Acaba yurt dışında mı yaşamalıyım? Yeni bir eğitim mi almalıyım? Yeni bir dil mi öğrenmeliyim? Acaba evlensem mi? Büyük bir ortaklık mı kursam? Biraz yaşamlarını değiştirmek isteyecekleri ve hayatı çok derin bir yerden sorgulayacakları ve hayatlarına yeni bir yön vermek isteyecekleri bir tutulma bekliyor Oğlak ve yükselen oğlakları. Jüpiter desteğiyle birlikte son 4 aydır kaçırdıkları anlaşma fırsatları, sözleşme fırsatları ve ilişki fırsatları şimdi yeniden geliyor. Diyelim ki biriyle tanıştı, burun büktü ama sonra dedi ki ay keşke onunla birlikte olsam benim ki fırsat mı verseydim, şans mı verseydim. Şimdi verebilirler, onlar tekrar geliyor. Ya da kaçırdıkları bir ortaklık, biri geldi teklif etti, ay şu an olmaz dedi belki onlar. Ama şimdi ortaklıklar tekrar gündeme geliyor. Para kazanıyorlar, paralardan yana zaten bir dert yok Oğlak ve yükselen oğlaklar için. Ama bir taraftan da artık hedefler çok büyüyor. Sınırları aşmak isteyecekler, bulundukları yerleri aşmak isteyecekler. Böyle bir tutulma bekliyor Oğlak ve yükselen oğlakları. Vallahi süper. Onlara böyle temel bir uyarım var mı? Özellikle bu tutulmada neye dikkat etsinler? Mesela şunu söyleyebilirim belki de bu tutulma zamanı içerisinde uçmasınlar. Çünkü bu şey gibi biraz onlar mesela çok çabuk şirketleşirsin, çok çabuk şubeleşmeye çalışırsın ya. Hani biraz bu Jüpiter'in böyle gölge bir tarafı vardır hızlı büyümekle alakalı. Hani o yüzden de hani hızlı büyümeye çalışmasınlar. Hani yavaş yavaş, stratejik, planlı. Ama zaten Oğlak olduğu için bunu yapabilirler bence. Adım atarken Evet. temkinli olun diyorsun. Zaten Oğlak'ın temkinli olmadığı bir dönem olabilir mi? Ama Olamaz. gezegenler yanıltıyor olabilir. Bazen. Kova ve yükselen Evet. kovalar. Kova ve yükselen kovalar, para para para, Allah'ım. tam tutulma, para ve yatırım alanlarına geliyor. Evet. Çok güzel yatırım yapacaklar, Harika. borçlar bitiyor, Allah. miras ihtiyaçları varsa çözülmeyen miras konuları bunlar çözülmeye başlıyor. Çözülmeyen nafaka problemleri varsa bunlar çözülüyor. Süper. Kaynak istiyorlarsa projeye başlayacaklardır, kaynak arıyorlardır, kaynak gelir. Kredi arıyorlardır, kredi gelir. Bir şekilde kaynak, para kaynağına ulaşmak Kova ve yükselen kovalar için çok daha kolay olacak bu Yani süreç yoktan içerisinde. var edecekler bu dönemde. Yapacaklar bir şekilde. Vallahi harika. Çabalarıyla birlikte bunu başaracaklar. Biraz sağlık harcamalarına para harcayabilirler özellikle. Jüpiter 6. evden eskiden yarım bıraktıkları bir tedaviye tekrar geri dönebilirler. Ya da kronik bir rahatsızlık şu sıralar yoktur ama tetiklenebilir özellikle. Biraz sağlık, doktor, işte check-up, gideyim röntgen çektireyim, bir kan vereyim falan hani biraz böyle bunlar gündemde olacak onlar için. Sağlık harcamaları biraz artabilir. Bunların dışında özellikle bu tutulma zamanı içerisinde hayatlarında derinleşecekler. Hiçbir şeyi yüzeysel ele almayacakları bir tutulma bekliyor. Onları eğer ortak iş yapıyorlarsa ortaklaşa işlerden elde ettikleri gelirler de çok güzel bir şekilde artacak bu tutulma zamanı içerisinde. İşler büyüyor. Güzel yardımcılar, güzel işler, güzel projeler ondan sonra geliyor kova ve yükselen kovalara. Ve geçelim balık ve yükselen balıklara. Bu tutulma o naif ve zarif insanları nasıl etkileyecek? Aşk, Ya ilişki geliyor mu? Geliyor. Televizyon Tutulma, sesi açılsın, bekar balık kalmıyor. Bekar balığın kalmama yöntemi televizyon sesi mi? Hayır. Buymuş değil mi? Ha, iyi duyun diye Ülkenin söylüyorum. bütün balıkları böyle bangır bangır televizyon sesi Duyanlar açarmış. duymayanlara söylesinler. Bekar balık kalmıyor. İnşallah. Şimdi tutulma 7. evlerinde meydana geliyor. 7. ev evlilik, ilişkiler, ortaklar, anlaşmalar, işbirliği. Şimdi bu tutulmayla birlikte eski aşklar, eski partnerler gelebilir. Gerileme falan. Gelsin. Bak bu sefer gelsin. Buna rağmen. Bu sefer gelsin. Aç kapıyı gelsin. Gelsinler. Eskiden bak normalde eskiden hani şey olmaz, hayır gelmez. Ama bu Next sefer geliyor. olmaz diyemiyoruz. Evet. Bugün kapıları sonuna kadar açıyoruz. Evet açıyoruz. Peki. Ondan sonra bu sefer X'ten next oluyor aslında. Bunun yanı sıra ilişkiler masaya yatıyor. Evlisiniz, problem var. Çözüyorsun hemen.
Harika. Ama çözülemeyecek bir yerdeyse de artık yolları ayırmak gerekiyorsa da ayırır da yolları bu arada. Aynı şey ortaklıklar için de geçerli. Yeni ortaklıklar para getirecek, mantıklı, düzenli, ondan sonra eli yüzü düzgün, ne yapacağını bildiğin, güvenebileceğin bir ortakla iş başlangıçları yapabilirler. Gerçekten de bekarlarsa, bak Jüpiter'de 5. ev aşk evinden yapacak kontağı, bir de 7. ev orası uzun süreli ilişkiler evi. Hem uzun süreli ilişkiler evi hem kısa süreli ilişkiler evi çalışıyor aynı anda. Yani Harika. flörtse flört, bu da var. İlişki ise ilişki, bu da var. Aşksa aşk, bu da var. Ne ararsa var açıkçası balık ve yükselen balıklar için. Çocuk için şanslı bir süreç. Kasım'dan beri bir türlü oturmayan ilişkiler artık oturmaya başlar. Bunun yanı sıra ortaklık kurmak istiyorlarsa güzel bir süreçtir. Evlenmek istiyorlarsa 21 Mart'tan sonraki süreci rahatlıkla değerlendirebilirler. Evlenecekleri insanla tanışabilirler özellikle. Daha ne olsun? Valla balık ve yükselen balıklar herhalde bu tutulmanın kral ve kraliçeleri olacaklar adeta. O zaman gönülden alkışlıyoruz sizi. Bu tutulma belli ki sizin duygularınızı Çok destekliyor. güzel bir tutulma onlar için. Dinçer çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yine böyle günümüzü aydınlattın. İnşallah daha güzel günler, daha güzel bir dünyada, daha iyi İnşallah. haberlerle bir araya geliriz. Yine gel olur mu? Her çok zaman. teşekkür ederim. Rica ederim. Sen istersen kapılar açılır yeniden güler ayağa. Ekranların sevilen ismi Nur Viral çok özel konuklarıyla bir arada. Sen istersen kalkarsın. Alanında uzman doktorlar, psikologlar, astrologlar ve daha fazlası. Hayatımızdaki problemleri kolay yoldan çözmenin bir yolu var mı? Güzel şeyler kolay olmuyorlar. Menopoz mu kilo aldırır yoksa kilo aldıkça mı menopoza yaklaşırız? Çok güzel bir soru. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Sıcak, samimi, derin sohbetler. Bir erkeğin bir kadına değer verdiğini göstergesi para harcaması değildir. Benim eşim aldatmaz diyordum diyen kadınlar aldatılıyor. Yani kadınlar kas mı çalışsın? Kas çalışacaklar. Öyle Kas mi? çalışacaklar. Nur Viral'le Sen İstersen özel yeni bölümüyle hafta içi her gün Star'da.